Cinnet çağı. İnsanlık benim tanımlamam ile yakın çağdan cinnet çağına giriş yaptı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Varşova Paktı'nın çökmesiyle başlayan Pax Americana 40 yılını çıkarmadan hem ekonomik hem de askeri yönden iflas etti. Çin mucizesi de neoliberal açlığın bir ürünü değil mi? Avrupa ile Rusya'nın barış içinde bir arada yaşama yönünde ortaya çıkan karşılıklı çıkar odaklı iradesi, yani ucuz enerji ve Avrupa yatırımı şeklinde Amerika Birleşik Devletleri tarafından sürekli törpülendi. Doğuda Çin'in yarattığı çekim alanı üzerinde Asya ülkelerinin kümelenmesiyle birlikte Batı'da Avrupa-Rusya baharı Amerika Birleşik Devletleri için bir kabus senaryosudur. Öte yandan Arap Baharı diye Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaratmak istediği düzenin getiri maliyet mahsuplaşması umulan sonucu vermedi. Afganistan'dan utanç verici şekilde oraya soktuğu NATO ilkelerine bile haber vermeden kaçışı Amerika Birleşik Devletleri için tam bir itibar kaybı oldu. Küresel yönetim hızla elinden kayıp giderken Ukrayna üzerinden Rusya'yı Avrupa ile kapıştırmak bir kumardı. Amerika Birleşik Devletleri bu kumarı oynadı. Rusya'nın büyük operasyonel hataları oldu ama yıkılmadı. Yaptırımlar canını yaktı ama diz çökmedi. Ukrayna cephesinde olası barış planının yeni siyasi haritası şekillenmek üzere. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nde bu savaşı destekleyen halk neredeyse artık yok. Ukrayna Savaşı'nın finansmanı giderek zorlaşıyor. Trump, seçilirsem bu savaşa derhal son vereceğim demeye şimdiden başladı. Avrupa, pahalı enerji nedeniyle rekabet gücünü kaybediyor. Avrupa Birliği'nin üretim motoru Almanya tekliyor. Büyüme yerini durgunluğa bıraktı. Fransa'da ve İtalya'da lider sorunu var. Avrupa Birliği için karamsal yorumlar artıyor. Öte yandan Ukrayna Savaşı sonrası Rusya yıkılmadığı gibi Çin ile ilişkileri entegrasyon düzeyine çıkıyor. Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS yeni üyelerle küresel Güney Çin önemli bir kümelenme yaratıyor. Dolar saltanatı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım gücü Ukrayna Savaşı'nda test edildiğinden bunun etkisini azaltacak karşı cephe oluşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ukrayna Savaşı ile ilgili hayal kırıklığı artarken bir anda Hamas saldırısı ile büyük oyuna çomak sokuldu. Arap Baharı ile yarattığı siyasi felaketten yavaş yavaş çekilmenin planlamasını yaparken Amerika Birleşik Devletleri kendini bir anda gırtlağına kadar yeni bir sıcak cephenin içinde buldu. İsrail'in çok açık soykırım yaptığı, aleni savaş ve insanlık suçu işlediği bu ahlak dışı dönemde savaşın kaybedeni Batı'nın yaratıp büyüttüğü değerler sisteminin kendisi oldu. Emperyalizmin kirli yüzü dünya halkları tarafından asla unutulmayacak şekilde toplumsal hafızaya kaydedildi. Bu travma kolay kolay unutulmaz. Hamas'ın saldırısı bir intihar saldırısıydı. Kendisi ve Filistin halkı çok acı çekecek. Ancak Gazze'de yanan anti-emperyalist intifada ateşi tüm dünya halklarını saracaktır. Hegemonya sivil Filistin halkı için yer bulamıyor. Dünya halkları süratle anti-emperyalist intifada noktasına savruluyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği hükümetleri ile halk ayrışıyor. İsrail'de 250 bin kadar yüksek kalitede çifte vatandaş göç ettikleri ülkelerine geri döndü. İsrail'e yatırım yapan teknoloji firmaları kötü durum senaryolarına göre tahliye planlaması yapıyor. 40 gün sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nihayet bir suyuna tirit karar alabildi. Hadi sulandırılmış ateşkes diyelim. Özetle Gazze'nin tamamen işgal ve tahliyesi altından kalkılamayacak maliyet getirebilir.
Özetle, İsrail'in dokunulmazlığı ve yenilmezliği ile ilgili bir mit yıkılıyor. Amerika Birleşik Devletleri bunu geç olsa da gördü. Hasarı azaltma çabası öncelik kazandı. Bırakınız Büyük İsrail projesini, görünür gelecekte kendi meşru topraklarında bile halkına güvenlikli bir gelecek sağlaması hayal oluyor. İsrail'i çok zor günler bekliyor. Mezarlıktan geçerken ıslık çalması korkmadığı anlamına gelmez. Başlarını açtıkları bela ve çözümsüzlük karşısında eziliyorlar. İçine sürüklendiğimiz bu cinnet çağında Çin ile Amerika Birleşik Devletleri'nin bir araya gelmesi, nükleer riski ve her türlü yanlış hesaplamayı gidermek için çok önemli ve değerlidir. Çin, stratejik durum üstünlüğünü yakalamıştır ve hiç acelesi yoktur. Zaman onun lehine işlemektedir. Uzun vadeli ve sabır gerektiren stratejisini Amerika Birleşik Devletleri'nin devam edeceği neredeyse kesin olan hatalarını kullanmak üzere kurgulayacaktır. Büyük tehlike Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş mekanizmasının kontrol edilemez saldırganlığındadır. Yıllık dolarlık Pentagon ve CIA silahlanma bütçesi savaş çıkarmak mecburiyetindedir. Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak algılar sözü çok doğrudur. Çin'le yaklaşımda kapalı kapılar ardında Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel bir paylaşım önermesi, Yeni Yalta gibi benim için sürpriz olmaz. Böyle bir önerinin Çin tarafından kabul olasılığı çok azdır. Son birkaç söz Türkiye için olsun. Türkiye ertelenemez şekilde bir yol ayrımındadır. Kuzey ve güneyindeki iki büyük bölgesel savaş ve nasıl yönetildiği anlaşılamayan bir Türkiye. Batı ile ilişkileri sürdürülebilir olmaktan çoktan çıkmıştır. Türkiye'nin beka, refah ve hatta toprak bütünlüğünü etkileyecek gelişmeler etrafını kuşatmışken, iç cephenin dayanışma yerine çatışma için olgunlaştırılması akıl alacak bir durum değildir. Bir anekdot. Adam Bilge'ye yakınır. Bilgem, kendimi ortadan kaldırmak istiyorum. Bilge cevap verir. Peki anladım ama yerine neyi koyacaksın? Dünya ve Türkiye düzeni ortadan kaldırmak istiyor ama yerine neyi koyacağını bilmiyor. Yönetici özeti işte budur. Cinnet çağına hoş geldiniz. Mustafa Özbey.